Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birkaç farklı şekil ve formatta hazırlamış olduğum piramit grafiklerini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. İlk piramit grafiğimiz bunlar. İkincisi ise şurada sayfa 2'de. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Önce sayfa 1'e geliyorum. Formüller. Şimdi hesapla diyorum. Şimdi diğerine geçelim. Sayfa 2. Yine şimdi hesapla. Şimdi ilkinin yapım aşamasına geçelim. Sayfa 1'e geliyorum. Şurayı seçiyorum. Ctrl C, sayfa 3'te şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri. Öncelikle verilerimizi inceleyecek olursak şuraya tekrar döneyim ben. Burada üst dediğimiz alan şurası. Alt şuradaki taban. Şurada kategori A ve kategori B'de sanki bir cam piramidin içinde boşluk alanı ve içinde sıvı varmış gibi düşünün. Şu üst taraftaki ve alt taraftaki gri alanları da ya plastik ya da metal, bu camları tutan bir alan, bir aparatmış gibi düşünebilirsiniz. Şimdi tekrar sayfa 3'e dönüyorum. Şunları seçiyorum. Ekleye geliyorum. Buradan şunu seçeceğim. 3B yığılmış sütun. Daha sonra şunu şöyle yapalım. Tek bir grafik yapacağım. 3 tane yapmayacağım. Siz kendiniz istediğiniz gibi çoğaltabilirsiniz renklerine göre. Satır ve sütun yer değiştir diyeceğim. Bunu seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Buradan da şu piramidi seçeceğim. Grafik başlığını buradan kaldıralım. Şu eksenleri kaldıralım. Burası kalsın bu şekilde. Daha sonra şu alanı seçelim. Çift tıklayalım ve buradan dolgusunu gri yapalım. Daha koyu olsun. Aynı şekilde şu alt tarafı da öyle yapalım. Şuraya gelelim. Çift tıklayalım. Buradaki dolguyu koyu mavi yapalım şöyle. Ancak saydam yapalım. Cam görüntüsünü verelim. %65'te kalsın. Şunu seçiyorum. Bunda düz dolgu. Bunda istediğimiz bir renk verebiliriz. Daha önce ben ne renkler vermişim? Evet. Bunları vermişim. Farklı bir renk vereyim. Renk verme konusunda pek iyi değilim. Tamam, böyle kalsın. Amaç burada grafiği nasıl yapıldığını göstermek. Şöyle yapalım. Grafiği biraz daha büyütelim. İç grafiğimizi büyütebiliriz. Ama zaten bayağı büyük. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu da içimden dolgusu olmasın. Ana hattı olmasın. Evet, diğer verilerimi alayım şimdi. Şuraya alayım. Kopyala. Şuraya özel yapıştır değerleri diyelim. Şimdi bu verilerimi seçiyorum. Yine ekle. Buradan bu sefer şu grafiğimi seçeceğim. Bunları seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Buradan yine piramit seçiyorum.
Şuradan bu 150 kalıyor. Şunu da 30'a kadar çekiyorum. Boşluk genişliği, yani şunları yakınlaştırıyorum birbirine. Evet, bu şekilde kalsın. Grafik başlığımı kaldırayım. Onun dışında bir şeye dokunmayayım. Şunları seçeyim. Kalın yapalım, büyütelim. Bu şekilde kalsın. Şunlara gerek yok. Bunu silebilirim. Biçimden dolgusu olmasın. Grafiğim ana hatı olmasın. Şimdi grafiğimi renklendireyim. Bunun için yine veri serilerini biçimlendir. Şuraya geliyorum. Düz dolgu. Buradan daha önce bunu vermiştim. Bu sefer de şöyle koyu yeşil falan verelim. Evet, bu olsun. Şuradan kenarlığı siyah olsun. Düz çizgi ve siyah olsun. Biraz da kalın olsun. Şöyle. 2 iyidir. Şimdi grafimizin şu kısmını, yani şuradaki görüntüyü yapalım. Bunun için şöyle yapıyorum. Veri serilerini biçimlendir tekrar. Şuraya geliyorum. Gölgedeyim. Burada şurayı şöyle yapacağım. Bunu bir şöyle bırakalım. Bu 100 kalsın. Şunu derinleştirelim. 25'e kadar çekelim şöyle. Bu 90, burası da böyle kalsın. Evet. Neredeyse tamam. Biraz daha derinleştirebiliriz belki. Otuzda kalsın. Son olarak grafiğimizin veri etiketlerini ekleyelim. Bunları seçelim. Kalın yapalım ve büyütelim. 11 iyidir. Şunun da veri etiketlerini ekleyelim. Bunları da seçelim. Şöyle. Kalın yapalım ve büyütelim. Tabii hepsini seçmem, ayrı ayrı seçmem gerekiyor. Şunu silebiliriz. Şunu da silelim. Sadece şu ikisi kalsın. 11 olsun bunlar da. Ve şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 10'a kadar parantezi kapatıyorum. Yüzde işaretini koyuyorum. Buraya geliyorum. 1'den 50'ye kadar diyelim buna. Şuna geliyorum. Shift eşittir 1 eksi şunu çıkartıyorum buradan. Şunu da şuradan kopyalayıp şunu alıyorum. Buraya geliyorum. Shift eşittir rastgele arada 1'den 100'e kadar diyelim. Aşağı doğru çektirelim. Formüller şimdi hesapla. Şu tarafa bakalım. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilerin sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.